Merhaba arkadaşlar, yeni bir videodan herkese selamlar, herkese merhabalar. Bu videomuzda eğitim serisinden birazcık daha farklı bir konuya değinmek istiyorum. F16'da ve F18'de bazı gelişmeler var. Konuya ve videoya geçmeden önce lütfen videolar ve canlı yayınlar hoşunuza gidiyorsa, seviyorsanız beğeni ve like atarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Bildiğiniz üzere çok yakın bir zamanda DCS'e bir güncelleme geldi. Bu güncellemede F16 ve F18 Hornet uçaklarımıza yeni bir, aslında yeni demeyelim de daha önce olan ama daha farklı kullanabileceğimiz bir sistem geldi. Çok oyunculu mod ve özellikle Beyaz Kartallar gibi online serverlarda, herkese açık sunucularda bu DTC özelliği, yeni gelen özellik olduğunda oyunun kuralları tamamen değişiyor arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Çünkü bu yeni değişiklikler DCS World görev editöründe görevlerimizi önceden planlamamıza ve ardından bir DTC kartuşu kaydetmemize olanak sağlıyor. Bu DTC kartuşu ne? Bizim gerçek hayatta F-16'lar uçaklarında tip point noktalarını, işte karıştırma sistemlerini ve diğer bilgileri yüklediğimiz flash bellek, USB gibi bir araç diyebilirim bunu arkadaşlar. Bunu bu şekilde görev editörünü ayarlayarak uçağımıza yükleyebileceğiz. En sevdiğiniz online sunucuya girin bu sayede. En sevdiğiniz uçakla F-16 veya da F-18 hangisi olursa bir görev editöründe hazırlamış olduğunuz tip point noktaları vesaire otomatikmen uçağınıza gelsin, yüklensin. Çok güzel bir şey olacak arkadaşlar. Hadi gelin beraber bunu inceleyelim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda DCS'e gelen son güncellemedeki bu DTC kartuşuna nasıl kullanacağız, nasıl kullanabiliriz, bunlara bakacağız. Bunun detaylarından bahsedeceğiz. Bunun haricinde konuyla ilgili daha farklı sorularınız olursa yorumlar kısmına da belirtmeyi lütfen unutmayın. Sukumi Babusha'dan Spam Hat dedim, Dynamic Slot'tan uçağıma ve bu şekilde geldim arkadaşlar. Şöyle F10'dan da göstereyim size bir. Şu an Beyaz Kartallar, şöyle briefing diyeyim. Beyaz Kartallar Kafkas sunucusundayım ve şöyle bir haritadan gösterecek olursam Sukumi'de tam olarak bulunmaktayım. Şimdi size göstermek istediğim bu kartuşu uçağımıza nasıl yükleyeceğiz. Şimdi normal uçağımıza durduğumuz, sıcak getirdiğimiz zaman şöyle communication menüye bastığımız zaman arkadaşlar burada Grand Crew seçeneği var. Grand Crew'e geldiğimiz zaman DTC Interface diyor. Bakın görmüş olduğunuz şu menü. Buna tıkladığım zaman Show ve Hide diyor. Show dediğim zaman bana bu şekilde bir menü açıyor. F10 haritasını getiriyor ve burada görmüş olduğunuz gibi bir kısım geliyor. Şimdi öncelikle benim bahsetmek istediğim bu DTC dediğimiz olay ne? Hiç bilmeyenler için kısa bir özet geçeyim. Arkadaşlar, DTC Data Transfer Cartridge, yani Türkçesi veri yükleme kartuşu. Gerçek uçaklarda, bizim F-16'larımızda, işte diğer F-18'lerde uçağa bindiğinde tüm ayarlar otomatik geliyor yani. Pilotun kokpitte tek tek ayar yapmasına gerek kalmıyor. Gerçek hayatta bu kartuşun içinde işte waypointler, radyo frekansları, takan, ILS, data link ayarları, countermeasures programları, çiftleri attığımız RVR tehdit listeleri, silah programları gibi şeyler bulunuyor. Bizim oyunumuzda da bunlar bulunuyor aslında, gerçeğine yakın olarak. Ama DCS'te mesela nasıl çalışıyor? DCS'te biz görev editöründen uçağa yüklenen ayarlar kısmından kokpite otomatik olarak bunu aktarıyoruz DTC'de. Ama önemli nokta, cold start yaptıktan sonra DTC load etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Veyahut da sıcak başlattığımız zaman uçağımızı. Yani uçakta daha birazdan göstereceğim şekilde DTC ekranından load dememiz gerekiyor. Grand Crew'den bu şekilde ayarlayıp bunu biz görev editöründen kendimiz önceden ayarladığımız bu programı da yükleyebiliyoruz. Şu an göstereceğim şekilde de girdiğimiz sunucuda kendimize oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada sağ üstte bakın, bu tarafta görev dosyasında önceden kodlanmış kullanılabilir DTC'lerin açılır listesini göreceksiniz. Normalde benim hazır bir DTC'm olsaydı Kafkas'la ilgili buraya direkt gelecekti. Burada bir iki tane olsaydı mesela buradan bu şekil seçebilecektim. Veyahut da buradan file import deyip buradan DCS ve görevler kısmından daha önce oluşturduğum olsaydı F16 için buradan seçip yükleyebilecektim arkadaşlar, ama F16 için şu an benim oluşturduğum yok açıkçası. O yüzden direkt kendim buradan yüklemem gerekiyor. Onun için de ne yapmam lazım? Şimdi onu göstereceğim sizlere. Bu DTC kapsamına gelen son güncellemede arkadaşlar bizim en çok kullanacağımız ve dikkatimizi çekecek büyük ihtimal
Burada waypoint ve takan istasyonlarını değiştirme özelliği olacak. F16'da waypoint var ama takan yok maalesef. Daha sonrasında gelir mi bilmiyorum. F18'de var ama takan istasyonları. Şimdi bu olay nasıl olacak onu göstermek istiyorum. Şimdi normalde ben geldiğim zaman burada HSD ekranımda baktığım zaman bakın böyle sunucunun kendi şeyinde görev editöründe oluşturulmuş görevde bu şekildeki waypoint noktalarını görebiliyorum. Böyle 2 3 4 5 6 diye böyle gidiyor görmüş olduğunuz gibi. Biz şimdi ne yapacağız? Biz kendi waypoint noktalarımızı oluşturacağız. Veyahut da biz şu an oluşturacağız. Bunun haricinde de kendiniz daha önce oluşturduğunuzu yükleyebilirsiniz. Onu nasıl yapacağız? Şimdi tekrardan alter dedim. Pardon, Grand Crew dedim. Buradan DTC Inface ve Show dedim. Şimdi normalde bu şekilde geliyor bakın arkadaşlar. Planning Data demiş. Navigasyon sistemleri de bu şekilde demiş. Bizim bunu ayarlayacağımız yer burası olacak. Burada do not update to data demiş. Bunu kaldırmamız gerekiyor kendimiz ekleyebilmemiz için. Şimdi ben bunu kaldırdım ve geldim. Benim olduğum yer burası Skumi. Daha sonrasında gideceğim yer bu şekilde hedef bölgeler. Ben ne yapmak istiyorum? Hedef bölgelere doğru bir waypoint yol haritası çizmek istiyorum. O yüzden buradan add deyip burasını kalktığım havalimanı olarak işaretlemek istiyorum ve üstüne bir defa tıklıyorum arkadaşlar. Start point 1 olarak burası eklendi görmüş olduğunuz gibi. Daha sonrasında Goadeta var bakın. Goadeta'ya da gitmek istiyorum ve ona da bu şekilde tıklıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında hedef bölgeler var bakın. Bunların üzerine de şöyle bir gelip tıklamak istiyorum. Et dedim tekrardan ve buraya 3, buraya 4, buraya eklemeyeceğim. Buraya 5 ve şuraya 6 olarak ekledim. Daha sonrasında burada bakayım başka ne yapabilirim. Ek olarak şu ara noktaları ekleyebilirim. Et dedim. Şuraya 7 olarak burayı ise 8 olarak işaretledim ve şu SA noktasında 9. step point olarak ekledim arkadaşlar. Daha sonrasında şöyle bakın burada gemilerin olduğu bir kısım var. Buraya da ayrıyeten bir kısım ekleyebilirim. Bunu da şuradan itibaren alabilirim. Goadata değil de şu arka kısımdan, Sukumi'nin olduğu kısımdan şöyle bir buraya waypoint ara noktası çizebilirim. Bir tane daha eklemek istiyorum şuraya. Şöyle tam şunun üzerine ekledim. Daha sonrasında arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Şimdi ona bakalım. Şimdi birden 13'e kadar 13 tane ara nokta ekledim buraya. Burada kafanız biraz karışabilir. O yüzden HSD ekranında daha iyi anlayacaksınız. Bakın şimdi bunlara tıkladığım zaman burada R1, R2, R3 demiş. Ben R1'de sadece havalimanlarını birleştirmek istiyorum mesela. Burada Sukumi'den Goadeta'ya, Goadeta'dan bir sonraki havalimanına ve bunu eklemeyeceğim mesela. Burada SA noktası olduğunu biliyorum. O yüzden bunu es geçiyorum. Bir sonraki noktaya geçtim. Bakın bu şekilde bağladı bu çizgileri. Bunun haricinde burada bakın 4 ve 5 bunları 2'ye işaretleyeceğim ve bakın nasıl bir çizgi görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu buradan kaldırırsam ana noktam buradan böyle geçecektir. Böyle bağlarsam veyahut SA noktasıyla burada koyduğum ara nokta birleşecek. Bunları nasıl yapabilirim? Şunu kaldırmak istiyorum mesela. Bakayım doğru mu? Burası değil. Aynen bu noktayı kaldırdım. Bu şekilde 1, 2 devamını getirirsem 3'ü buraya bağlayacak. Aynen. Bunu buradan da kaldırabilirim. Çünkü bu SA noktası. Bu ilkinde R1'de sadece havalimanlarını göstermek istiyorum. R2'de ise bu şekilde ara noktalar, işte SA noktaları, diğer farklı hedef noktalarının olduğu, havalimanlarının olmadığı yerleri işaretlemek istiyorum. R3'e geldiğimde ise şu şekilde yaptığımda gemilerin olduğu bölgeyi bana ayrı bir şekilde bakın göstermiş oldu. Bu şekilde arkadaşlar ekleyebiliyorum. Daha sonrasında buradan bunlara işte isim de verebilirsiniz. Sukumi vesaire diye isimler verebilirsiniz. Goadet'a not düşebilirsiniz. Gibi bunu geçtim. Burası 1, burası 2, burası ise 3 olarak göstermiş bana. Daha sonrasında burada communications channel'ları var. Yani şunu şuradan kaldırırsam taktik konu olarak channel 1'de 305 gelsin istiyorum. Channel 2'ye ise mesela atıyorum 250 birinci kanal gelsin istiyorum.
3, 4, 5, 6 ya da mesela kendim işte diğer havalimanlarının veyahut da farklı istasyonların kanallarını, frekanslarını girebilirim. Bu şekilde ayarlayabilirim. Com 1 ve Com 2'ye arkadaşlar. Onun haricinde ise burada bir de tehdit listesi var. Bunları da kendiniz ayarlayabilirsiniz. İşte mesela S300'ün search radarının uyarıları vesaire, bilinmeyen uyarıları gibi bunları ekleyebilirsiniz. Şimdi bunları buradan ayarladığımız zaman load dediğimizde arkadaşlar bu cockpit'e döndüm arkadaşlar. Bakın FCR kısmında burada DTA diye bir kısım var. Buna tıkladığım zaman DTC ID'm default olarak gösteriyor. Daha önce ayarlamış olduğum bir DTC ID'si olsaydı mesela ismini değiştirebilirdim. Burada onu görebilirdim. Buradan arkadaşlar yukarıdan load dediğim zaman tek tek yükleme başlıyor bana verileri. Bu şekilde birazdan HCS ekranında zaten detayları göreceksiniz. Counter Managers ve Waypoint noktaları bu şekilde yükleniyor. FCR Elint şeklinde yükleniyor arkadaşlar ve şu an bitti galiba. Şimdi DTC ekranıma HSD ekranıma geldiğimde ise farklılık gözüme çarpıyor. Bakın bütün o daha önceden yüklü olan point noktaları gitti. Şu an sadece benim eklediklerim var. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi şöyle 1, 2, 3, 4 dediğim zaman bu şekilde değişiyor arkadaşlar ve farklı waypoint noktalar arasında gitmek istediğimde ise bu şekilde ayarlayabiliyorum. HSD'de bu şekilde gösterebilirim sizlere bunları. Bir de arkadaşlar bunu görev editöründe nasıl oluşturuyoruz onu göstermek istiyorum sizlere. Şimdi Kafkas map'indeyiz şu anda görmüş olduğunuz gibi. Bir tane tanker uçağı koydum. Bir tane de şu Senaki'ye F-18 koydum. Şimdi ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bizim bu yukarıdan edit kısmına gelip DTC Manage var. Bakın burada buna basmamız gerekiyor. Burada DTC menüsü açıldı. File dediğimiz zaman new dediğimde bakın böyle bir menü geliyor karşıma. Burada aircraft tipimin F-18 olduğunu ve bu datana isim vermem gerektiğini gösteriyor bana. Ben bunu işte ne koyayım? F-18 atıyorum. Hatta şöyle F-18 Kafkas dedim. Kafkas şeklinde. OK diyorum arkadaşlar ve bu şekilde açılıyor. Şimdi burada şunu kaldırıyorum. Bunu kaldırmazsanız ekleyemezsiniz. Bu arada F-18'e bakın biraz daha farklı. F-16'da olduğu gibi değil. F-16'da takan ILS kısmı yok. F-18'de takan kısmı da var. Şimdi waypoint kısmına geldiğimde ben havalimanlarını şu şekilde koymak istiyorum. Batumi'den başlayarak Batumi 1 diyeceğim. Kobuleti, Saneki, Kutasai, Sukumi, Guadata, Soçi şeklinde böyle bir tur devam ettim diyelim. Daha sonrasında arkadaşlar üst kısma geleceğim ve üst kısma da şöyle devam edeceğim. Anapa, Krimisk, Krasnodar şeklinde böyle Mineral Vodi'ye kadar geldim. Daha sonrasında mesela şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedim. Soçi'ye kadar. Soçi'den sonrasına ise R2'ye bakın ekliyorum. O da bana şu şekil gösteriyor. Böyle siyah ekledi. Ondan sonraki kısmı da bu şekilde pardon şöyle 3'ü ekleyeceğim. Bakın R3. R3'te de kırmızı bir şekilde rengini değiştiriyor bana. Farklı renklerde gösteriyor. Ben birkaç waypoint daha eklemek istiyorum. Onları da böyle devam ettireceğim. Şimdi HSI'da burası tek bir şey olarak gözükecek. Burası farklı bir kısım olarak gözükecek. Bu üçüncü R3 ise farklı bir kısım olarak gözükecek arkadaşlar. Buraya ekledikten sonra burada settings kısmına gelip buradan işte uçağınızın oturduğunuzda takan hangi modda olsun, TR, AA, işte hangi channel'da olsun, buradan hangi bantta bunları ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde buradaki numaralı sıralamaları da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan ILS channel'ınızda ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde çok güzel bir güncelleme gelmiş. Takan sistemi de aynı şekilde. Mesela Batumi şu an seçili. Batumi'yi bu şekilde ekledi. Batumi'den sonra Kobuleti de var. Kobuleti et dediğim zaman 1'e Kobuleti'yi, Kutase'yi, Seneki diye bu şekilde takan istasyonu olan yerleri arkadaşlar getiriyor bana.
takanları da otomatikmen channel'ları yüklenmiş oluyor. Onun haricinde yine tehdit listemiz var. Burayı da ayarlayabiliyoruz. Bakın işte track'tir, auto 1, auto 2, search bunlar gibi launch uyarılarını ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Burası air kısmı, ground kısmı var bunun, naval gemi kısmı var. İşte diğer kısımlar var böyle görmüş olduğunuz gibi. Bunlara çok fazla detayına inmek istemiyorum çünkü video uzayacak bu şekilde. Şimdi bunu böyle ayarladığımız zaman arkadaşlar ne yapmamız lazım? Bizim tekrardan şöyle waypoint kısmına geleyim. Kaydedip bunu hemen bir online sunucuya girmek istiyorum. Nasıl kaydedeceğiz? Şuradan file dediğim zaman save as var. Bakın buna tıkladığım zaman F18 Kafka şeklinde zaten isimlendirmiştim. OK dediğim zaman bunu kaydetmiş oldu. Şimdi şu şekilde kaydedip hemen online multiplayer sunucuma girmek istiyorum. Evet, uçağıma şimdi cockpit oldum arkadaşlar. Hemen size göstermek istiyorum devamını. Pilotumu da getireyim şöyle. Şimdi Grand Crew açıyorum tekrardan. Grand Crew DTC Interface görmüş olduğunuz gibi buradan Show dedim ve bakın burada Available Mission File diyor. Bakın görmüş olduğunuz zaman şu an yüklü bir tanesi geldi. Burada daha önce oluşturmuş olduğum bir tanesi var. Buna load dedim arkadaşlar. Bakın load dedim ve kapattım bu şekilde. Şimdi yapmam gereken ne benim? Buradan sağ DDI'den şöyle bir menü diyelim. Tekrar geldim. Burada Mimo page sayfası var. Bakın Mimo. Buna geldim. Burada bizim daha demin yüklemiş olduğumuz waypoint takan. Daha sonrasında işte buradan bir de ALR67 dediğimiz countermeasure sistemlerin olduğu kısım var arkadaşlar. Şimdi buradan yüklediğimize göre sol DDI'dan şöyle bir HASI kısmına gelip bu eklediğimiz waypointler arasına bakalım geçiş yapabilecek miyiz? Sekans 1 diye şu anda işaretlemiş, bakın bu şekilde. Daha demin bizim yaptığımız kısım bu arkadaşlar, sekans kısmı. Sekans 2'ye ise üst kısmı büyük ihtimal koydu. Şöyle bir dönelim bakalım. Bakabiliyoruz. F16'da daha demin gösterdiğim şekilde arkadaşlar. Bu sayede daha önceden hazırladığımız waypoint noktalarını vesaire ekleyebiliyoruz ve yükleyebiliyoruz. Takan frekansları olsun, ILS frekansları olsun, bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Hem F18 hem F16'da, ama F16'da sanırsam takanı ayarlayamıyoruz çünkü göremedim yani o menüyü F16'da. Bu şekilde arkadaşlar, bu videoda bu yeni güncellemeden bahsetmiş olayım sizlere. Daha sonraki videolarda daha detayını öğrendikçe sizlere aktarmaya çalışacağım. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.